Ben yıllarca kendim için en doğru kahveyi aradım. Kahve içiyorum, işte bulanıyor. Önce French Press'te demliyordum evdeyken. Sonra gittim filtre kahve makinesi aldım. Sonra gittim V60 Chemex. Böyle hani bu işe bulaştığınızda şey gibi, hastalık gibi böyle artarak devam ediyor. Farklı markaların farklı kahvelerini deniyorum. Bir şey var yani, her kahvenin bir aroması var. Yazıyor üstüne çiçeksi, meyvemsi notalar. İşte çikolatalı, baharatsı notalar falan gibi. Bunun için böyle ayrı tadım teknikleri var yani, böyle diye hüpletirsiniz, içinize birden alırsınız. Kahve sesli içilen bir içecektir mesela yani. Onu iyi hissetmenizi sağlar. Bizim eşimle evdeki en büyük kavgamızdır, kahveyi höpürdeterek içer. Ben o kadar değilim. Ama o doğru kahveyi ararken şeyi fark ettim. Evet ya, gerçekten doğrularını bulduğumda o doğru olmayanları içemediğimi fark ettim. Dedim ki ben de bunu böyle yapmalıyım. Benim gibi kullanıcılara bunu böyle sunmalıyım. En doğrusu nerede, en iyisi nerede, en iyi donanımla nasıl üretilir bu kahveler? O araştırma yolculuğundan sonra oluştu. Yani biz gittik, gerçekten doğru kahve, doğru nitelik, doğru ekipman, doğru donanım nasıl oluru bulduk. Hepsini bir araya getirdik ve doğru kahveye ulaştık. Bugün bizim mesela Türk kahvemizi çok beğenirler. Yani az beğenmezler, çok beğenirler. Çünkü şöyle, ben gerçekten iyi bir çekirdek kullanıyorum. İyi derken altı boş bir iyiden bahsetmiyorum. Gerçekten böyle. Ve bir blend yapmıyorum. Yani böyle işte karışım yapmıyorum. İşte içine robusta karıştırmıyorum. Gerçekten üzerinde ne yazıyorsa o. Arabika mı? Evet kardeşim, içinde arabika var. Orta kavruk mu? Evet, gerçekten orta kavruk. Öğütülmüş mü işte, ipeksi bir şey mi var, lezzeti mi var, ipeksi bir köpüğü? Evet, gerçekten öyle. Doğru şey neyse, formül neyse gidiyorum onu yapıyorum aslında. Yani sadece doğrusunu yapıyorum. Dolayısıyla ayrışıyorum bu noktada. O zincir markalar şöyle, aslında biri Türk kahvesindeki bir marka referansı, biri de dünya kahvelerindeki bir marka referansı. Herkes kahvenin tadını onlar zannediyor. Aslında öyle değil. Onlar Türkiye'ye bu alışkanlığı kazandırdılar ama nitelik boyutunda değil. Nitelik boyutunda işte bizim gibi nitelikli markalar çıktıkça, türedikçe, üredikçe son kullanıcı da artık bu anlamda tepkime geliştirmeye başladı. Artık işte o zincir markaların kahvelerin çok acı ya bu. İçemiyorum. İşte neden? Adam endüstriyel bir şey yapıyor. Ya dünyaya kahve dağıtıyor. Ne yapacak? Tabii ki en bayatlamayacak halde kavuracak. Gidecek en koyu şekilde kavuracak ki ömrü uzun olabilsin. Optimalini seçecek çekirdeğin ki kocaman bir endüstri yönetiyor. Nasıl yapacak bunu? Yani gidip size işte %100 Arabika, şu dağın, işte Mor Dağların eteğinde yetişmiş, şu tarladan çıkmış çekirdeği bakın size demeyecek tabii ki yani. Bir şey ne kadar büyüyorsa nitelikten o kadar ödün veriyorsunuz aslında. Ödün vermeyebilirsiniz ama geneldeki ezber budur. Büyüdükçe biliyorsunuz nitelik azalır. Dolayısıyla o büyük markalar nitelikten ziyade onlar bir şey alışkanlığı satıyorlar. Yani işte bir kültür, bir deneyim satıyorlar orada. Dolayısıyla benim baktığım yerden işlevsel, iyi ki varlar, bir yol açtılar. Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı Türkiye'de kahveyi kendi kimliğinin bir parçası olarak benimsemiş mesela. Artık elinde pet bardakla gezmek, işte bilgisayarını almak, tık 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 dolaşmak, onu böyle şey yapmak bir statü göstergesi olmuş onlar için. Buraya evriliyoruz. Türkiye'de bugün %70 oranında Türk kahvesi tüketiliyor hala. Geleneksel bir karşılığı var bizim için çünkü. Biz geleneksel bir toplumuz. Ama artık bu gitgide azalmaya başladı. Geçen sene %80'di mesela. Yani her sene dünya kahvelerine doğru bir evrim var. Geleceği anlatıyor bu aslında. Bakın gelecekte insanlar işte çok daha fazla dünya kahvesi, kahve çeşitliliği, bugün çay nasıl kültürümüzün önemli bir parçası, artık kahve de kültürümüzün önemli bir parçası. Dünya kahvelerinden bahsediyorum, Türk kahvesi değil. Türk kahvesi zaten var, olsun, olmalı, her zaman olacak. Sahip çıkmalıyız kesinlikle. Gerçekten kahve içtiğinizi hissedersiniz ama çok hafiftir. 2 litre için hiçbir şey yapmaz yani. Sizi yormaz, yıpratmaz. Damağınızda acı bir şey bırakmaz. Kesinlikle çok güzel bir kahvedir. Türk kahvesi eğer diyet yapıyorsam, kiloyla bir mücadelem varsa, tok kalmak istiyorsam, öğün atlamışsam, yemek yiyememişsem ya da önemli bir görüşmedeysem, kesinlikle Türk kahvesi çok lezzetli, şahane tok tutar, acayip besleyicidir. Spordan önce, işte spordan sonra her türlü faydası var. Kahve bir bitkidir, bir meyvedir. Mineralli topraklarda yetişir.
Şahane bir şey vardır yani aromatiktir. Kahve çok masum, gerçekten sizi bir de aydınlatan, hani odaklayan, hayata bağlanmanız noktasında size eşlik eden bir içecek. Çok masum değil mi? İlk kahve satışımı biz dijitalden yaptık. Önce işte e-ticaret platformlarına girdik, kahveyi ürettik. Ama şeyiz böyle yani, oldu mu acaba ya? İnşallah güzel bir şey yapmışızdır. Muazzam bir şeyle oluşturduk. Yani muazzam bir dikkatle yani. Hani her proses böyle şey gibi. Çok herkes çok dedike, kocaman bir ekip çalıştık arkada, Ar-Ge yaptık. Tek tek kendimiz denedik. En iyisi olacak. En iyisi olacak dedik. Ve çıktık. Sonra böyle o e-ticaret platformlarından şeyler gelmeye başladı, dönüşler gelmeye başladı. O kadar lezzetli bir şey ki size anlatamam. İşte yorum yazıyorlar, işte içtiğim en muhteşem kahve, X markaya işte acayip yumuşak, artık başka içemiyorum, işte harika bir şey, muhteşem köpürüyor, ne kadar taze. Bunları duyunca böyle şey oldu. İlk Türk kahvesiyle çıkmıştık. Sonra diğerlerini çıktık. Yavaş yavaş böyle pekiştire. Diğerleriyle ilgili artık ben Türkiye'de bilinen bir kahve markası olmak istiyorum. O pazarda kendi diliminde iyi bir marka, nitelikli bir marka olarak geri edinmek istiyorum. Herkes Delapo kahvesi içmek zorunda değil. Ama içen bilir ki gerçekten nitelikli, lezzetli bir kahve içiyordur, doğru kahve içiyor. Bu algıyla ulaşabileceğim herkese ulaşmak istiyorum. Kafeler, oteller, restoranlar, ofisler, son kullanıcılar, kahveyi seven herkes. Ama dediğim gibi yani şunun altını çiziyorum. Delapo kahvesi içen bilsin ki nitelikli kahve içiyordur, doğru kahve içiyordur. Burası çok nettir yani.